ve sansar avcısı Osri'nin hikayesi. Osri'nin dünyası çam ve kayın ağaçlarının gölgesi altında köy sınırının en uç noktasında başlar ve biterdi. Kulübesi o kadar sadeydi ki daha çok ormanın bir mantarı gibi görünürdü. Köylülerin ihtiyaç duyduğu ama görmezden gelmeyi tercih ettiği bir zaruretti bu. Onun varlığı medeniyetin hemen ötesindeki vahşi yaşam ile anlaşmanın sessiz bir imzasıydı. Şafak her zaman kanlı bir vaatti. Osri'nin rutini ne törenseldi ne de romantik. Sadece bir hesaplaşmaydı. O kemerindeki keskin bıçağı ve ağır deri eldivenleriyle ormanın ıslak tabanında sessizce ilerlerdi. Tuzakları ve kapanları kontrol etmek, nefes alıp vermek kadar içgüdüseldi onun için. Orman ona, köyün ona fısıldadığından çok daha dürüst fısıldardı. Bugün küçük bir tilki tuzağa yakalanmıştı. Gözlerinde ne korku ne de nefret vardı. Sadece soğuk bir kabul. Osrik, gereksiz acıdan kaçınmayı bu karanlık anlaşmanın onurlu bir parçası olarak görüyordu. Bu canlının son nefesi birkaç somun ekmek veya bir avuç arpa tohumuna dönüşecekti. Zorunlu ama acımasız bir ekonomi. Kulübesinin yanındaki kütükte deriyi yüzme işi başlardı. Kanı ve kokuyu hızla toprağa vermek Osri'nin kuralıydı. Kürklü deri ve kuyruk, işte bunlar Osri'nin para birimiydi. Yumuşak, sıcak bir ticaret metası. Bir köylü için bir tehdidin sonu, Osrik için ise bir tas sıcak çorba demekti. İş bittikten sonra Osrik taze izlerin peşine düşerdi. Kış yaklaşıyordu ve tilkiler daha cesur, sansarlar daha açtı. Onun gözü ormanın zemininin anlattığı hikayeyi okurdu. Ezilmiş yosun, kırık dallar, bir tüyün bıraktığı ince çizgi. Köylülerin ormanın ruhlarıyla konuşuyor dediği bu yetenek sadece binlerce saatlik yalnız gözlemden ibaretti. O sadece rüzgarın sesini, yani tehdidin yönünü dinlerdi. Haftada bir kürklerini taşımak için kullandığı kaba keten çuvallarıyla en yakın köyün kenarına yaklaşırdı. Köylüler onun gelişini sessiz bir endişeyle karşılardı. Onu görmek tavukların sağ kalacağı anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda vahşi doğanın onlara ne kadar yakın olduğunu da hatırlatıyordu. Onu görmek bir zorunluluktu ama asla bir hoş geldin değildi. Osri'nin ismini her zaman köylülerin fısıltıları takip ederdi. Orman adamı, kan kokuyor, ruhlarla konuşuyor. Bu mitler onu köyün sosyal çeperinin dışına itiyordu. Onlar onun işine bağımlıydılar ama onun bilgisinden korkuyorlardı. Gün biter, loş ışık kulübesini yutarken yalnızlık Osri'nin en sadık yoldaşı olurdu. Küçük bir taş ocağının başında kaba tahta bir kaşıkla basit çorbasını içerdi. O toplumun kurbanıydı ama aynı zamanda toplumun bekçisiydi. Hiçbir zaman bir destan onun adını taşımayacaktı. Hiçbir zaman bir kilise kaydında adı geçmeyecekti. Ama her sağ kalan kümes hayvanının gece sessizliği, her sabah tarlaya giden ve güvende hisseden köylünün bilmediği huzur, onun varlığını fısıldardı. Osrik, isimsiz bir zorunluluğun, vahşi doğanın sessiz bekçisinin örneğiydi.